Gülizar karışmaz o sana. Gülizar korkma kızım. Sen böyle yapıyorsun, o yüzden yapıyor. Gülizar. Sakin ol. Karışmayacak sana, tamam, ben buradayım. Gülizar. Boncuğum. Seni salayım ben Gülizar. Bunu diğer tarafa koyalım. Sonra seni salalım. Gel bakalım koca oğlan. Kumu değiştireceğiz şimdi. Haydi bakalım. Hadi koş Gülizar. Bir şey yok, bir şey yok. Toplanmışsınız hepiniz. Durun, ayıcık kaçacak, durun. Ayıcık, ayıcık. Oturduğumuz yerde, durduğumuz yerde ter atıyoruz ya. Nasıl bir sıcak? 41 derece. Aycık gel. Aycık. Gel, odaya koyacağım seni, gel. Hadi odana. Aycık. Kapıyı aç şimdi, bu tarafa geç, gel. Sen bu odayı seviyorsun. Hadi. Aycık. Sır. Kızım yok. Yiyecek bir şey yok. Kuru mama var. Ekstra bir şey yok. Yok kızım. Bir paket kalmıştı bak. Geçenden kalma. Yavru kedilere verdim vallahi. Yavrular yedi. Sadece yavrular yedi. Aycık yedi. Aycık. Az yediler ama. Azdı çünkü. Bir paket yetmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Thomas hakkında daha sonra size bilgi veririm. Şu an hiç konuşasım yok zaten. Birkaç gündür de video çekmiyordum. Maalesef kaybettik. Ciğerlerinden bir tanesi sönmüştü, akciğerlerinden. Diyafram kası da zarar görmüş. Gerçekten hiç konuşmak istemiyorum. Böyle şeyler insanı üzüyor. Ani olaylar çünkü. Bir anda şok etkisi yaratıyor. Bir 2 gün, 3 gün. Bende böyle bir kalıcılık, üzüntü bakımından yani. Hasar bakımından kalıyor. Daha sonradan mecburen yaşantımıza devam etmek zorundayız. Başka bir çaremiz var mı? Yok. Bu havayı, bu oksijeni tüketiyorsak, yani yaşıyorsak, kalbimiz atıyorsa bir şekilde hayata devam etmemiz gerekiyor. Ölenle ölünmez. Yani normal karşılıyorum artık bazı şeyleri, sadece dediğim gibi ani oldu ölümüm. Muhtemelen travmaydı, bir yerden düştü veya başka bir darbe aldı. Ciğerlerden biri sönmüştü. Diyafram kası da zarar görmüş. Anlatmışken anlatayım, madem konu böyle açıldı. Ben konuştuğum zaman zaten devamı geliyor. Küçük bir dipnot böyle düşüp konuşmayacaktım. Geri kalan videoyu biraz daha çekip bitirecektim. Fazla uzatmadan anlatayım arkadaşlar. Hatta bir sağlıklı kedinin diyafram kasını koyacağım. Ekranın sağ tarafına bakacaksın. Zaten ben yazacağım oraya diyafram kası diye. Muhtemelen şu an siz görmüş olacaksınız. Aynı röntgen cihazıyla çekilmiş şu an gittiğimiz klinikte. Bu başka bir kediye ait şu an gördüğünüz. Ortadaki beyaz olan var ya, o kalp. Siz arkaya doğru bakıyorsunuz. Diyaframı okla gösteriyorum şu anda. Bakın bu
Sağlıklı bir kedinin diyafram kası. Olması gereken diyafram bu. Bir de Thomas'ın filminden size bir örnek vereceğim. Yine yan çekilmiş. Koyuyorum. Evet, bakın görüyorsunuz, bunda yani sağ tarafta diyafram kası diğeri gibi net bir şekilde görünmüyor maalesef. Zarar almış. Demek ki o anki travmayla ciğerlerden biri de sönmüş. Daha sonradan otopsi de yaptı. Ücretsiz yaptı, yani kendinden yaptı. Bakacağım dedi iyice emin olmak için. Sizin izlediğiniz video vardı ya, Thomas'ın videosu, şu odada çektiğim. Rahatsızken. Biz bir önceki videomuz yani. Dur Halil'ciğim. Siz o videoyu izledikten şöyle 1 saat, 1,5 saat sonra maalesef Thomas klinikte vefat etti. Diğer güne zaten kalmadı. Maalesef hayata gözlerini yumdu. Ciğerlerden biri de dolduğu için tamamen sönmüş. Maalesef o şekilde de tabii nefesten problem yaşadığı için biraz da yolun vermiş olduğu stres oldu hayvanda. Sonuçta buradan oraya giderken de bir yolculuk yaptı. Farklı bir insan topluluğunu gördü karşısında. Zaten çok kötü durumdaydı arkadaşlar. Görmüştünüz son videoda. Bahsetmiştim, ağzından salya artık akıyordu. Ağırdı yani, durumu ağırdı. Tam şey yapacakmış filmden sonra. Damar yolu açıp biraz besleyecekmiş, yani serum takacaktı. 15-20 dakika serumu tutup daha sonradan kliniği kilitleyip eve gidecekti veteriner hekim. O arada tam diyor tıraş makinesini elime aldım. Maalesef diyor elimizde can verdi. Daha fazla dayanamadı diyor. Orada hayata gözlerini yumdu Thomas. Getirdim arkadaşlar. Ya daha doğrusu diğer gün öğlen biliyorsunuz Boncuk şu an yan odada miyavlıyor. Puçuk 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 puçuk. Puçuk puçuk. Onu da kısırlaştırmak için göndermiştim. Hem Thomas'ın cansız bedenini hem de Boncuğu teslim aldım arkadaşlar. Vicdan azabı da çektim, dedim bir gün öncesinde gelseydi acaba, çünkü ben diyaframdan dolayı umudum pek yoktu ya. İşin içine bir de direkt ciğer, sadece o bölgeden, hani diyafram yırtık oluyor ya, bahsetmiştim size. Bilmeyenler için yine üzerinden geçiyorum. Soru soranlar olabilir çünkü ne oldu, neden öldü diye. Zaten başlangıçta belirttim, travma kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani kendi başına bir hastalık değildir yani, çünkü çok sağlıklıydı, kıpır kıpır bir kediydi. Bir anda böyle gitti. Hastalık da tabii olabilir ama dediğim gibi diyafram kası da zarar görmüş. Hocaya sordum, dedim oksijen falan verseydin veya o bronşları açmak için ilaç kullanıyorlar. Onları dedim kullandığın zaman ne gibi ekipmanı var? Yine tabii sordum, hani hemen müdahale etseydin kurtarır mıydı? Vallahi diyor, eğer hani otopsi yapmıştı ya, o bölgeden karından bir kesi almış, yuvarlak bir kesi. Golf sopası gibi düşünün. Golf topu gibi düşünün. Bir o kadar yuvarlak oval bir kesik almış. Oradaki organlara bakmış arkadaşlar. Tamamen ne olduğunu öğrenmek için, bir de kendisini geliştirmek için. Neyse, dediğim gibi onu zaten ücretsiz yaptı. Bana başta söyledi. Ben dedim, ben bu saatten sonra zaten hayvan ölmüş. Ya dedim, neyini yapayım, bir de para mı vereceğim hani hesabı. Sonra dedik o zaman ben kendimden yapayım. Sıkıntı yok dedi. Ben hani merak ediyorum. Bir bakalım net olarak anlayabileceğimiz bir şey olacak mı diye. Dediğim gibi bu biraz diyafram kası konusunda, hani ameliyatlara falan girmiyor ya. Sonuçta bunu zaten gaz anestezisiyle bu operasyonlar oluyor. Zaten Elazığ'da şu an bunu bir iki yer belki böyle kendini geliştirmek için yapmıştır. Birkaç kedi bu şekilde, veya ölen olmuştur. Bir iki tane kurtulan olmuştur. Şunlara bak. Ayıcıkla Venüs yan yana geldiler.
Ya hayat böyle işte arkadaşlar. Bakın birileri oynuyor, koşuşturuyor. Birinin ölümünden bahsediyoruz. Uzatmak istemiyorum. Bir taraftan da diyorum böyle kısa kesmeyeyim. Oldu bittiye gelmesin. Neyse orayı kesmiş. Diyor ki ben diyaframda net bir yırtık göremedim. Hani organlar diğer tarafa geçmemiş. Yani diyor zarar görmüş olabilir. Bağırsaklardan dolayı tam bakamadım diyor. Gaz birikmiş, şişmiş diyor. Bir de aynı gün olmadı ya olay. Daha doğrusu o kesi olayı. Diğer gün öğlen bakmış. Boncuğu kısırlaştırmış. Biliyorsunuz akşam teslim aldı. Maalesef birkaç saat sonra filmler falan çekiliyor. O arada ölüyor Thomas. Artık çok zor durumdaydı zaten. Kötüydü, ağırdı durumu. Daha sonradan dediğim gibi öğlene doğru da kediyi kısırlaştırıyor. Kısırlaştırdıktan sonra yani bizim verdiğimiz erkek kediyi boncuğu kısırlaştırıyor. Daha sonradan da o işlemi hallediyor, kontrol ediyor yani açıp bakıyor organlara. Başka bir sorun kusuru var mı hani? Çünkü o da tam net emin olamadı. Tamam ciğer sönmüş, ciğerden dolayı öldü ama net teşhisi koymaya çalıştık. Neden olmuş diye. Diyafram yırtık mı, değil mi? Organlar diğer tarafa geçmiş mi, geçmemiş mi? Size anlattığım olay vardı ya bir önceki videoda. Yani onu anlamak için yapmış. Diyor göremedim, organlar o tarafa geçmemiş. Yani o demek ki travmada ciğer de etkilenmiş her ne olmuşsa. Ciğeri de götürmüş. Diyafram kası yırtıldığı için organlar göğüs boşluğundaki yani kalp, akciğer oralara baskı yapmamış. Öyle bir kusuru yokmuş. Ama gördüğünüz gibi filmde, röntgende bir gariplik var. Hayvanın diyafram kası da şekil olarak zaten bozuk. Ben onu başka bir veteriner hekime de yine başka zaman denk gelirse gösteririm. Dediğim gibi bu konularda çok profesyonel değil yani adam sonuçta mütevazi bir klinik. Yine elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda gidip geliyoruz. En azından bakın hayvanları kısırlaştırıyoruz. Bir damar yolu açılır, bak bir kan testi yapılır, bir biyokimya testi yapılır. Bu şeyler için gidiyoruz. Sağ olsun elinden gelen dilim sürçtü. Güzellikleri de yapıyor. Sokak hayvanı sonuçta bunlar. Yardımcı oluyor, kolaylık sağlıyor. En azından biraz da benim kafa dengi. Tabii ki de kimse dört dörtlük değil. Çok iyi bir hizmet alabilmeniz için daha yüksek ücretler ödemeniz lazım ve biraz daha donanımsal olarak, teknolojik aletler olarak kapasitesi daha yüksek bir kliniğe gitmeniz gerekiyor. Haliyle maliyetler de ne oluyor? Artmış oluyor. Ben de zaten olabildiğince güzel bakmaya çalışıyorum hayvanlara. Sık sık gitmeyelim. Sadece kısırlaştırma için gidelim. Başka da işimiz düşmesin. Temennimiz bu ama maalesef can sonuçta. Bakın canlı hayvan, her an her şey olabiliyor. Bugün Thomas, daha önceden diğer kediler, yarın maalesef bakın şurada gördüğünüz kedilerin her an başına bir iş gelebilir. Bunların hepsi sokak kedisi, dış mekan kedisi. Sadece çok küçük yavruları ben içeride tutuyorum, akşamları kapatıyorum. Birazdan salacağım. Bakın burada gördüğünüz bütün kediler çıkacaklar, gezecekler. Yandakiler hariç. Onlardan biri de bakın bu. Ayıcık. Bu da birazdan odasına gidecek kardeşlerinin yanına. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar biraz keyfimiz, neşemiz kaçtı. Dün de yine amcamlarla halamgile gittik aşure yemeye. Derken bayağı bir durduk. Yemek de yedik orada. Akşam 8 gibi geldim. Videoda kaldı. Kaldıkça da böyle uzuyor biliyorsunuz. Kötü bir şey oldu mu video çekmek zor, anlatmak çok zor. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Hani hasta bir hayvan olur, ben burada çekerim ederim, o başka bir şey, sonuçta o an yaşıyor. Sadece acısı can çekiştiği için, canı yandığı için biraz zor oluyor. Tabii aranızda çok hassas insanlar oluyor. Üzülüyorsunuz gördüğünüz zaman. Ben de bu tarz videoları bundan sonra olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Sizleri de fazla böyle yormayalım, üzmeyelim değerli insanlar. Bakın bir izleyicimiz yiyecek bir şeyler ısmarlayacaktı. Genelde ismini söylemediğim, yani söylenmesini istemeyen bir hanımefendi. Uzun zamandır da sağ olsun destek oluyor hayvanlara. Birçok konuda da oldu. Sanırım 2 yıl veya 2 yılı geçiyordur. Yardımcı oluyor yani.
Herkes kendisini biliyordur. İzliyorlar sonuçta videoları. Onun için bir şeyler almıştım, video çekecektim. Ciğer olsun, tavuk olsun, özellikle söylemişti, ısmarlamıştı hayvanlara. Bir kısmını verdim, çekmedim. Bir kısmını dün çektim arkadaşlar. Belli başlı yerleri, şu koridorda veriyordum. Oradan biraz görüntü aldık. Bir de yan odada biraz tavuk verdim, yavrulara falan. Diğer yetişkin kedilere boncuk, kısırlaştırılan anneleri, menekşe, şunlara bak. Anası ayrı güzel, kızı ayrı güzel. Aycık, oyna oyna hadi. Alacağım içeri birazdan seni. Videonun sonuna da onları ekleyeceğim. Zaten çok fazla da uzatmayacağız. Dediğim gibi yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Sağ olsun İrlanda'dan Ahmet Bey hem kedinin kısırlaştırılmasını karşıladı, boncuğun, hem de röntgen çektik ya, kliniğe sadece röntgen borcumuz vardı. Onun da ödemesi yapıldı arkadaşlar. Hepsini Ahmet Bey, yani bu son giden kısırlaştırma ve röntgen parasını kapattı. Onu da aradan çıkardık, sağ olsun, var olsun. Kesesine bereket diyelim. Olabildiğince icraatçı bir insan, hemen icraata bakıyor. Gerçekten öyle bir insan. Kendisiyle geçen de yine konuştuk telefonda. Bayağı da bir sohbet ettik, konuştuk. Bir şeye kızmış, onu bana anlatmıştı. Biraz içini döktü. Yani anlayacağınız biraz icraatçı. Hemen bir şey varsa yapalım, edelim, sorunu çözelim diyor. Sağ olsun. Bizim kanalda gerçekten böyle insanlara ihtiyacımız var. Kendisi de hani bazen yazıyor insanlara. Sürekli Allah Allah diyorsunuz, hani Allah üzerinden dua ediyorsunuz ama biraz hani elinizi cebinize atın, yardımcı olun hayvanlara. Biraz da sizler bir şeyler yapın. Sitem ediyor, ben kendisini zaten anlıyorum. Tabii biraz hassas insanlar oluyor. Hani Allah'a hakaret ettim, peygamberimize hakaret... Gerçi peygamberlik bir yorum olmadı da Allah inancıyla alakalı yorumları olmuştur. Görünce dayanamıyorum diyor Ümit. Hani kimse icraata geçmiyor. Direkt yani kediye dokunması lazım. Maddi manevi hemen yani diyor. Bir an önce işe koyulması lazımken birçok insan diyor hep dua ederek geçiştiriyor. Maalesef diyor dua ederek de olmuyor bu işler. Para lazım. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Değil mi yani? Bir takım tetkiklerin olması lazım. Ameliyat olması lazım. Yani şimdi bu açıdan baktığımız zaman doğru. Tabii ki doğal olarak yorumların altında tartışma olabilir. Yani bazı insanlar Ahmet Bey'in yazdıklarını hoş karşılamayabilirler. Yani empati yapıyorum, onların yerine kendimi koyuyorum. Bu konularda hassas olan insanlar olabiliyor. Ahmet Bey nasıl hassassa, yani bu inanç konusunda da hassas olan insanlar olabiliyor. Durumu farklı anlayabiliyorlar. Sizden ricam mümkün olduğunca hani birbirinizi anlamaya çalışın arkadaşlar. Tartışmamaya çalışın. Ahmet Bey yazıyorsa da bırakın yazsın. Yani içinden geliyordur. En azından adam hakaret etmiyor. Gerçekten etmiyor. Sadece sitem ediyor. Öyle söyleyelim. Ben sitem olarak onu algılıyorum. Öyle görüyorum. Öyle biliyorum yani. Tabii siz farklı anlayabilirsiniz. Bir şey diyemiyorum. Ben politik davranmak zorundayım. Sonuçta adam kimsenin anasına, bacısına sövmüyor. Yani burada gelip de şahsınıza hakaret etmiyor. Olabilir böyle ufak tefek sürtüşmeler ama hepimiz bakın ortak noktada buluşuyoruz. Tek amacımız hayvanları sevmek. Bu kedi olur, köpek olur, başka bir hayvan olur, başka bir canlı olur. Aynı çatı altında birleşmek. Yani birlik olmak, birlikten kuvvet doğar. Çok güzel bir sözdür. Bizim bir an önce hayvanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ama Ahmet Bey'in de dediği gibi doğadan ziyade Ahmet Bey gibi insanlar, bakın şu an ismini bağışlamadığım insanlar, yani bir şeyler ısmarlayan, aynı zamanda mama da alacağız arkadaşlar. Mama da ısmarladı sağ olsun. Şu an için beklemeye aldım. Bir Ahmet Bey daha vardı Hollanda'dan. O da aslında biraz destek olacaktı hayvanlara da maalesef bir problem yaşamış.
bir iki kez bana döndü. Çözememiş yani durumu şimdilik. Muhtemelen şu an için acelemiz yok arkadaşlar. Çözerse belki böyle bir 20 gün sonra falan yine bir mama ihtiyacı falan doğacak ya. Buradan videoyu izliyorsa yine ulaşabilir, bir daha deneyebilir. O da düşündüğü için yani en azından Ahmet Bey, bu Ahmet Bey Hollanda'dan Ahmet Bey. Biraz önce bahsettiğim Ahmet Bey, yani ana konu olarak bahsettiğim Ahmet Bey de İrlanda'da yaşayan Ahmet Bey. İkisi farklı kişiler. Neyse herkesin kesesine bereket arkadaşlar. Ben de bir yerde hayvanları düşünmek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Politik olmak zorundayım. Yani böyle şahsi olaylara çevirmeyelim lütfen. Diyelim ve videoyu burada yavaş yavaş bitirelim. Thomas'ı gömdüm dedim size. Getirmişti ya o günün akşamı ancak vakit bulabildim. Zaten sıcak cayır cayır yanıyordu. Ha sen içeri mi gideceksin? Akşam gömdüm arkadaşlar. Tam karşıda kayısı ağacı var ya kapıyı açar açmaz. Onun az bir şey ilerisinde hatta mezarını kazmıştım. Sadece çukuru size göstereceğim. Daha sonradan kapattım. Oraları biraz suladım. Çektim zaten karanlık çok bir şey görünmüyor. Hadi oğlum git. Hadi oğlum git. Bunları zaten birazdan izleyeceksiniz arkadaşlar. Dedim ya ekstradan bir video çektim. Özellikle o hanımefendi için çektim. İsmini bağışlamadığımız, burada söylemediğim hanımefendi. O izlesin diye çektim. Kusura bakmasın. Aynı videodan dolu dolu başka bir zaman birkaç gün sonra yine çekeceğim. Bilgisi olsun. Yani şimdilik durumları biliyorsunuz artık. Yapacak bir şey yok. Böyle elimiz kolumuz bağlandı. Hayvan öldü çünkü. Thomas maalesef artık aramızdan ayrıldı. Ben de yavaş yavaş artık alışmaya çalışıyorum. Önüme bakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi Thomas'ın şu durumunu sordum. Biraz vicdan azabı çektim. Öncesinde dedim bir gün önceden gelseydi ne yapabilirdik? Hani otopsi yapmış ya diyor ki eğer ciğer diyor şu an diyor benim gördüğüm gibiyse diyor sünger gibi olmuş. Delik delik olmuş diyor. Zaten kapkara. Gitmiş diyor. Bir ciğer sağlıklı, diğer ciğer gitmiş. Onun da zaten şeyini koydum mu bilmiyorum ki. Koymadım değil mi? Onu da şimdi bir koyayım arkadaşlar filmini. Bakın. Sol kısım beyaz. Bembeyaz görüyor musunuz? O kısım kusurlu olan akciğer. Yani kapalı olan akciğer. Siyah olan kısım var ya. Organ olarak göremezsiniz. O siyah görünüyor sadece. Sağ taraftaki siyah boşluk. O da sağlıklı akciğer. Zaten gitmiş görüyorsunuz. Görselde de akciğerde kusur olduğu ortada. Zaten ölüm sebebinin ana noktası şu an tamamen akciğerin o hale gelmesi. Neyse değerli insanlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Video zaten yine uzun oldu. Şimdi başka videolar var. Aşağıdaki siyah iki yavru kedi var ya bir de sarı. Onlara da vermiştim. Yaş mama Hamiyet Hanım getirmişti. Onu da galiba çekmiştim. Evde olması lazım veya şu an burada da olabilir bilgisayara atmamışsa. Birkaç ufak tefek video derleyip buraya atacağım. Onları izleyeceksiniz. Daha sonradan video bitmiş olacak. Benim şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadarlık. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın değerli insanlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gel gel.
Bitirdin mi? Dur biraz ciğer vereyim sana, dur. Topla. Biraz daha ayıp olmasın. Ha, düştü. No. Maşallah. Stokçu.